Hadi gelin tarihin en büyük gezginlerinden birinin yani İbn Battuta'nın peşine takılıp zamanda bir yolculuğa çıkalım. Onun kelimeleriyle tam 700 yıl öncesinin Irak ve İran'ına adım atacağız. Peki, bu yolculukta nerelere uğrayacağız? İşte bugünkü seyahat rotamız bu. İbn Battuta'nın izinden giderek 14. yüzyılın en kritik şehirlerinden bazılarını ziyaret edeceğiz. İbn Battuta'yı bu kadar özel yapan şey neydi biliyor musunuz? O sadece dağları denizleri aşmanın peşinde değildi. Onun asıl merakı insandı. Gittiği yerlerdeki insanlar nasıl yaşar, ne yer, ne içer, gelenekleri nelerdir, hatta hukuk sistemleri nasıldır hepsini büyük bir dikkatle gözlemlemiş. Yani ona dünyanın ilk antropologlarından biri desek hiç de abartmış olmayız. Hadi o zaman yolculuğumuz başlasın. İlk durağımız o dönemin cıvıl cıvıl liman kenti Basra. Battuta, Basra'ya vardığında adeta bir bolluk cennetiyle karşılaşıyor. Göz alabildiğine hurma bahçeleri, dünyanın hiçbir yerinde bu kadar çok hurma ağacı görmediğini söylüyor. Ve o kadar çok hurma var ki düşünün, bir sepet dolusu hurmayı sadece 1 dirheme, yani çok komik bir paraya alabiliyorsunuz. İbn Battuta o kadar iyi bir gözlemci ki, yerel bir şairin şehrin iklimiyle ilgili yazdığı esprili bir şiiri bile notlarına eklemiş. Şair ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki, sofradaki şu limona bir bakın hele. Rengi aynı Basralıların beti benzi gibi sapsarı. Şehrin havasının insanları nasıl etkilediğine dair harika bir gönderme. Basra'dan sonra rotayı İran'a çeviriyoruz. Ve burada Battuta birbirinden tamamen farklı, adeta geceyle gündüz gibi zıt iki şehirle karşılaşıyor. İlk durak İsfahan. Şehir biraz karışık. Sünniler ve Şiiler arasındaki çatışmalar yüzünden hırpalanmış ama Battuta'nın dediğine göre meyveleri, özellikle de kayısısı ve kavunu hayatında yediği en lezzetli şeylermiş. Ama sonra Şiraz'a bir geliyor ki adeta büyüleniyor. Orayı o kadar beğeniyor ki neredeyse kusursuz bir şehir diyor. Peki Şiraz'ı bu kadar özel kılan neydi? Her şeyden önce şehrin düzeni, tertemiz caddeleri, muhteşem çarşıları onu çok etkilemiş, etrafı yemyeşil bahçelerle, derelerle çevriliymiş, insanların özellikle de kadınların dindarlığına ve mütevazı giyimlerine de ayrıca dikkat çekiyor. Ama Şiraz'da Batuta'yı en çok şaşırtan şeylerden biri ne biliyor musunuz? Haftanın belli günlerinde 2000'den fazla kadın şehrin en büyük camisine toplanıp vaaz dinliyormuş. Hayatımda bu kadar çok kadını bir arada başka hiçbir yerde görmedim diye yazıyor seyahatnamesine. Ve şimdi yolculuğumuzun zirve noktasına geliyoruz. Efsaneler şehri Bağdat. Ama burası hem geçmişin hayaletleriyle dolu hem de şaşırtıcı bir şekilde hayat dolu bir yer. Batuta, Bağdat'a vardığında aslında büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Moğol istilası şehri adeta yerle bir etmiş. O muhteşem Abbasi başkentinden geriye pek bir şey kalmamış. Dicle Nehri olmasa hiçbir güzelliği yok diyor. Ama tam o sırada o yıkıntıların arasında bambaşka bir şey keşfediyor. Şehrin kalbi, yani çarşıları, inanılmaz bir canlılıkla atmaya devam ediyormuş. Kazan çarşısına girdiği anı bir düşünün. Gördükleri karşısında resmen gözleri kamaşıyor. Her yer pırıl pırıl mücevherler, değerli taşlar. İpekler içindeki yakışıklı gençlerin sunduğu mallar. En iyisini almak için birbiriyle yarışan zengin Türk hatunları. Yani tam bir zenginlik ve güzellik şöleni. Ve bu inanılmaz zenginlik karşısında Battuta'nın tepkisi çok insani, çok gerçek. Diyor ki, bu manzara benim için büyük bir imtihan. Allah'ım, sen beni şeytanın ayartmasından koru. İşte bu an 700 yıl öncesini bugüne getiriyor, o anki hislerini birebir anlıyorsunuz. Peki, tüm bunları dinledik. Şimdi bir adım geri atalım ve düşünelim, 700 yıllık bu seyahat notları bizim için neden bu kadar değerli? Evet, soru basit. Neden 700 yıl önce yazılmış bir gezi kitabı bugün hala bu kadar önemli? Çünkü İbn Battuta bize sadece haritalar üzerinde yerler göstermiyor. O bize kaybolmuş bir dünyanın, o dünyadaki insanların hayatlarının kapılarını aralıyor. Onun sayesinde 700 yıl önceki bir şehirde hayatın nasıl olduğunu, çarşıların nasıl koktuğunu, insanların neye güldüğünü, neye inandığını adeta hissedebiliyoruz. Bu paha biçilmez bir miras. Ve son olarak akıllara şu soru geliyor. İbn Battuta'nın gördüğü o dünyadan bugüne ne kaldı? Elbette şehirler değişti, sınırlar yeniden çizildi ama belki de insanın o bitmek bilmeyen keşfetme, anlama ve birbirimizle bağlantı kurma arzusu hiç değişmedi. Ne dersiniz?